Dünya neden yaşanabilir bir gezegen? Hassas dengeler. Dünya bilim adamlarının ve astronomların şu ana kadar gözlemleyebildiği, içerisinde yaşam bulunan tek gezegendir. Ayrıca o kadar inanılmaz ki bazı hassas denge unsurları olmasa dünyamızda yaşanabilir olmayacaktı. Bu dengeler o kadar hassas bir şekilde bağlı durumda ki biri eksik olsa dünya üzerindeki tüm yaşam son bulabilmektedir. Yerküreyi incelediğimizde neredeyse bitmeyecekmiş gibi duran çok daha büyük, yaşam için gerekli dengeler listesi oluşturabiliriz. Örneğin Amerikalı astronom Hugh Ross, dünyanın yaşam için uygunluğuyla ilgili bazı maddeleri şöyle sıralamaktadır. Yer çekimi. Eğer daha güçlü olsaydı dünya atmosferi çok fazla amonyak ve metan biriktirir. Bu da yaşam için çok olumsuz olurdu. Eğer daha zayıf olsaydı dünya atmosferi çok fazla su kaybeder, canlılık mümkün olmazdı. Güneşe uzaklık. Eğer daha fazla olsaydı gezegen çok soğur, atmosferdeki su döngüsü olumsuz etkilenir, gezegen buzul çağına girerdi. Eğer daha yakın olsaydı gezegen kavrulur, atmosferdeki su döngüsü olumsuz etkilenir, yaşam imkansızlaşırdı. Yer kabuğunun kalınlığı. Eğer daha kalın olsaydı atmosferden yer kabuğuna çok fazla miktarda oksijen transfer edilirdi. Eğer daha ince olsaydı hayatı imkansız kılacak kadar fazla sayıda volkanik hareket olurdu. Dünyanın kendi çevresindeki dönme hızı. Eğer daha yavaş olsaydı gece ve gündüz arası ısı farkları çok yüksek olurdu. Eğer daha hızlı olsaydı atmosfer rüzgarları çok büyük hızlara ulaşır, kasırgalar ve tufanlar hayatı imkansızlaştırırdı. Ay ile dünya arasındaki çekim etkisi. Eğer daha fazla olsaydı ayın şiddetli çekiminin atmosfer şartları, dünyanın kendi eksenindeki dönüş hızı ve okyanuslardaki gelgitler üzerine çok sert etkileri olurdu. Eğer daha az olsaydı şiddetli iklim değişikliklerine neden olurdu. Dünyanın manyetik alanı. Eğer daha güçlü olsaydı çok sert elektromanyetik fırtınalar olurdu. Eğer daha zayıf olsaydı güneş rüzgarı denilen ve güneşten fırlatılan zararlı partiküllere karşı dünyanın koruması kalkardı. Her iki durumda da yaşam imkansız olurdu. Albedo etkisi. Yeryüzünden yansıyan güneş ışığının yeryüzüne ulaşan güneş ışığına oranı. Eğer daha fazla olsaydı hızla buzul çağına girilirdi. Eğer daha az olsaydı sera etkisi aşırı ısınmaya neden olur. Dünya önce buz dağlarının erimesiyle sular altında kalır, daha sonra kavrulurdu. Atmosferdeki oksijen ve azot oranı. Eğer daha fazla olsaydı yaşamsal fonksiyonlar olumsuz şekilde hızlanırdı. Eğer daha az olsaydı yaşamsal fonksiyonlar olumsuz şekilde yavaşlardı. Atmosferdeki karbondioksit ve su oranı. Eğer daha fazla olsaydı atmosfer çok fazla ısınırdı. Eğer daha az olsaydı atmosfer ısısı düşerdi. Ozon tabakasının kalınlığı. Eğer daha fazla olsaydı yeryüzü ısısı çok düşerdi. Eğer daha az olsaydı yeryüzü aşırı ısınır, güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlara karşı bir koruma kalmazdı. Sismik deprem hareketleri. Eğer daha fazla olsaydı canlılar için sürekli bir yıkım olurdu. Eğer daha az olsaydı okyanus zeminindeki besinler suya karışmaz, okyanus ve deniz yaşamı dolayısıyla bütün dünya canlıları olumsuz etkilenirdi. Dünya ekseninin eğikliği. Dünyanın ekseni yörüngesine 23 derecelik bir açıyla eğim yapar. Mevsimler bu eğim sayesinde oluşur. Bu eğim şimdiki değerinden daha fazla ya da daha az olsaydı mevsimler arasındaki sıcaklık farkı aşırı boyutlara ulaşacağından yeryüzü üzerine dayanılmaz sıcaklıkta yazlar ve aşırı soğuk kışlar yaşanırdı. İnsanların çoğu ise atmosferin gaz bileşimindeki dünyanın güneşe olan uzaklığındaki veya gezegenlerin hareketlerindeki hassas dengelerin, ince ayarların bilincinde olmadan yaşamlarını sürdürürler. Bu dengelerin ve ayarların kendi yaşamları açısından ne kadar büyük önem taşıdığını bilmezler. Oysa bunlardan herhangi birinde meydana gelecek çok küçük bir değişiklik bile insanın varlığı, dünyadaki canlılığın devamı açısından çok büyük sorun oluşturacaktır. Üstelik burada bahsettiklerimiz var olan milyonlarca dengeden sadece birkaç tanesidir. Ama yalnızca bu birkaç tane dengenin bile üstün bir aklın ve ilmin ürünü olduğu apaçık bir gerçektir.